Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kadife iple panduf ev botu yapımını anlatacağım. Çok kolay, çok güzel, çok fazla istek geliyordu. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Daha önce terlik tarzında, ayakkabı tarzında yapmıştık. Ama şimdi farklı bir şekilde yapacağız. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Hem de çok kolay arkadaşlar. Benimle birlikte bir günde örebileceğiniz bir ev botu. Evet, dediğim gibi kadife iple yapacağız arkadaşlar. Kadife ip önemli arkadaşlar. Alırken çok dikkatli olun. Şöyle tutun. Markası önemli değil. İyi markalar bile kötü çıkabiliyor. Şöyle tutun. Şöyle tırnağınızı bastırarak çekin. Böyle sıyrılmıyorsa iyidir arkadaşlar. Böyle koparınca da e, şöyle göstereyim. Şöyle uç kısımda çok çıkmayacak arkadaşlar. Bakın bu da çıkıyor ama çok çıkmayacak. Şöyle. Evet, o şekilde alabilirsiniz ama en önemli kalite kontrolü bu arkadaşlar. Böyle tırnağınızla sıyırın. Bakın ilerliyor mu? O önemli. Evet, benim elimde 2 yumak var arkadaşlar. Size videonun sonunda ne kadar gittiğini söyleyeceğim. E, Keçe taban üzerine yapacağız. Keçe tabanda ben 40 numara, 39-40 numara ayak için öreceğim. Siz farklı ayaklar için, hani çocuk için bile yapacaksanız benimle aynı şekilde tığlayın. Kesinlikle olur arkadaşlar. Hiç tereddüt etmeyin. Sadece delik sayısı farklıysa e, ona dikkat edin. Birazdan size kaç tane delik var sayıp söyleyeceğim. Yani çok sık delikliyse olmaz arkadaşlar. Evet, keçe tabanlığımızda internet üzerinden alabilirsiniz. Rasim Uyar keçe tabanlıkları gördüğünüz gibi 3 katmanlı. Evet, hazırsanız şöyle ayırayım arkadaşlar. Dediğim gibi 39-40 numara için öreceğim. Ben sizde e, Rasim Uyar keçe tabanlıksa aynı markaysa benimle aynı şekilde yaparsınız ama farklı markalarda delik sayısı farklı oluyor. O yüzden dediğim gibi size birazdan kaç tane delik var söyleyeceğim 39-40 numarada. Tığ olarak ise şöyle tığınız şöyle şuraya girecek şekilde olsun arkadaşlar. Bir de kadife ipimiz kalın biliyorsunuz. 4 numara 2,50 milimetrelik tığla öreceğim. Bir de süsleme amaçlı arkadaşlar şöyle kuzu yün kullanacağım. Kullanmaya da bilirsiniz. Düz iple de kenar gidebilirsiniz. Böyle farklı hava katsın, böyle hazır gibi dursun diye. Bunu kullanacağım. Evet, saydım arkadaşlar 49 tane delik var. Daha fazla ise biz şöyle burun kısmında 3 taneye 3 batacağız. Siz tam ortadakine 3 batın. O şekilde de ayarlayabilirsiniz. Hani delik sayısı kaç bilmiyorum o yüzden. Tam net de sayı veremiyorum. Veremiyorum. Evet. Konuşamadım. Şöyle hazırsanız şöyle hazırlayayım. Evet, bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Sağ ayak, sol ayak ikisinin de üst kısmını anlatacağım. Detaylı bir şekilde. Birini baştan sona tam detaylı. E, Bu sağ ayak arkadaşlar. Sağ ayağı tam detaylı. Sol ayağı ise bilek kısmından yukarıda farklı kenar yanına düşecek. Sol tarafa düşecek. Onu biliyorsunuz. Onu da detaylı bir şekilde anlatacağım inşallah. Evet, şöyle tutuyorum. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir zincir çektim. Ortada bakın ortada 3 tanesine 3 batalım arkadaşlar. Şöyle sağa doğru bakın. Sağa doğru ilkine batarak başlayalım. Yeri önemli değil. Ama biz aynı şekilde başlayalım. Sol ayağı da aynı şekilde başlarsınız. Şöyle battım. Bir zincir çektim. Sonra aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum. Şöyle girebilirsem. 2, aynı yere üçüncüye giriyorum. Hatta tığınız kalın uçluysa arkadaşlar burada ince uçlu tığ kullanabilirsiniz. Evet, 3 sık iğne yaptım. Sıradakine geçtim. 1, 2, aynı yere 3. Sıradakine geçtim. Şunu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Çok özür dilerim. Yere bastığımız kısım bize bakacak.
ayağımızı koyduğumuz kısım alt kısma bakacak. Yere bastığımız kısım bize bakacak. Yani deri kısmı bize bakacak. Keçi kısmı yere doğru duracak. Evet, buna da 3 batıyorum. 1 2 3 3 tanesine 3 battık. Diğerlerine 2 batıyorum. 1 2 Sıradakine geçtim. 1 aynı yere 2 sık iğne yapıyoruz. Sıradakine geçtim. 1 aynı yere 2. Evet. Her birine 2 batarak devam ediyoruz. Şöyle taban kısmında tam ortadakine 3 batacağız. Buraya kadar gelelim. Evet, 2 2 batarak topuk ortasına kadar geldim. Burada tam ortadakine 3 tane sık iğne yapacağım. 1 aynı yere 2 aynı yere üçüncüyü yapıyorum. Evet, sıradakine geçtim. 1 artık 2 2 batacağım. 1 aynı yere 2. Sıradakine geçtim. 1 aynı yere 2. Evet, her birine 2 batarak devam ediyoruz. Sıranın sonuna, yani başladığımız yere kadar gelelim. Evet, her birine 2 batarak başladığımız yere kadar geldik. Burada şöyle ilk yaptığımı buluyorum. Onun tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Şöyle bir zincir çekiyorum. Bir sıra çakma sık iğne yapacağız arkadaşlar. Aynı yere şöyle tığıma doladım. Aynı yere batıyorum. İlmeği alıp tek seferde çekiyorum. Evet, şöyle tığıma. Evet, tekrar gösteriyorum. Tığıma doladım. Sıradaki sık iğneye batıyorum. İlmeği alıp dolayıp tek seferde çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradakine batıyorum. Sık iğneye ilmeği aldım. Dolayıp tek seferde çekiyorum. Doladık. Sıradakine batıyorum. İlmeği aldım. Doladım. Tek seferde çekiyorum. Bu şekilde çakma sık iğne yapıyoruz. Her birine bir batmaya çalışıyoruz. Doladığım sıradakine batıyorum. İlmeği aldım. Dolayıp tek seferde çekiyorum. Doladım, batıyorum. İlmeği aldım, dolayıp tek seferde çekiyorum. Doladım. Böyle batıyorum. İlmeği alıp tek seferde çekiyorum. Bir sıra böyle her birine bir batalım. Çakma sık iğne yaparak sıranın sonuna, başladığımız yere kadar gelelim. Evet, çakma sık iğne yaparak sıranın sonuna geldim. Şöyle. Şimdi ilk yaptığımın tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle ilmeğimi genişlettim. Artık şeklini vereceğiz. O yüzden şöyle bir tane işaretleyici olarak ip alıyorum arkadaşlar. Tam ortadaki, bakın burun ucundaki tam ortadaki sık iğneyi bulalım. Şöyle bakın bu. Buna işaretleyici yerleştiriyorum. Şöyle ip geçirdim. Onun öncesinde bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'uncuya tığım batırıyorum. Şöyle buradan başlamam lazım. Dilerseniz ipinizi kesin. Tekrar buradan başlayın ya da şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle ipimizi genişletelim. İlmeğimizi böyle patiğimizi içinden geçirelim. Zaten modelde bu şekilde örülecek. Şöyle çektiriyorum geri. Bakın ilmeği içinden ipimi geçirdim. Patiğimi geçirdim diyelim. Şöyle tekrar sayalım. Bakın tam ortadakini işaretledik. Sağa doğru. Sağa doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'uncuya giriyorum. İpimi buradan aldım. Bakın. Buraya sabitliyorum. Yani başına dolamadan batıyoruz. Bir zincir çekiyoruz diyelim. Evet.
Tekrar göstereceğim. Böyle ilmeği aldık. Şöyle ipimizi bakın bu şekilde uzattık. Şöyle tutayım. Aldım ilmeğimi, bir zincir çektim. Şimdi desen yapacağım. Desenimizi yaparken tığıma bu şekilde doluyorum. Şöyle değil, böyle doluyorum arkadaşlar. Böyle doladım. 1 2 üçüncüye batıyorum. İlmeği aldım, doladım. Tek seferde çekiyorum. Çakma sık iğne yapıyoruz. Sadece bu şekilde doluyoruz. Bakın bu şekilde doladım. Tutuyorum. Aynı yere giriyorum. İlmeği alıp dolayıp tek seferde çekiyorum. Bir oldu. Tığıma doladım. Bir tane atladım. İkinciye batıyorum. İlmeği aldım, doladım. Tek seferde çekiyorum. Bu bir. Tığıma doladım. Aynı yere giriyorum. İlmeği aldım, doladım. Tek seferde çekiyorum. 2. Sonra tığıma yine aynı şekilde doladım. Bir. İkinciye giriyorum. Batıyorum. İlmeği aldım, doladım. Tek seferde çekiyorum. Doladım. Girdim. İlmeği aldım. Dolayıp tek seferde çekiyorum. Tığıma doladım. Bir. İkinciye batıyorum. Yine aynı işlemi yapıyorum. Bir. Aynı yere 2. Tığıma doladım. Şöyle bir. İkinciye batıyorum. Tek seferde çektim. Desen yapıyorum. Doladım. Aynı yere giriyorum. İlmeği alıp dolayıp tek seferde çekiyorum. Elimizi çok geniş tutmayalım arkadaşlar. Bot olacak. Çok sıkı da tutmayalım. Çok geniş de olmasın. Böyle orta karar. Sıkı derken böyle çelik gibi de olmasın. Evet, doladım. Bir. İkinciye batıyorum. İlmeği alıp dolayıp tek seferde çekiyorum. Doladım. Girdim. Aynı yere ilmeği aldım. Dolayıp tek seferde çekiyorum. Şöyle 6 tane olması lazım. 3 6 tane olmuş. 6 tane olduktan sonra şöyle bir ikinciye başına dolamadan batıyorum. Bir sonrakine de yani sıradakine de batıyorum. İlmeği aldım. İlmeğin içinden geçirdim. Şöyle. İlmeğimi genişletiyorum. Bakın bu şekilde desen bu. Tabanım yani patiğimi içinden böyle geçiriyorum arkadaşlar. Sonra böyle ipimi çektiriyorum. Evet 6 tane desen oldu. Bakın 3 6. Sonra ipimi şöyle artık ortadaki işaretleyicimi çıkartıyorum. İpimi aldım. Şöyle bakın. Bu şekilde aldım. Buraya getiriyorum. Hep sağdan başlayacağız. Sola doğru öreceğiz. Buraya getirdim. Böyle bu şekilde. Bakın 1. Buraya batmışım. Onu saymıyorum. 1, 2, üçüncüye batıyorum. İpimi aldım. Buradan geçirdim. Şöyle bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Burada sık iğneyle desenim var. Gördüğünüz gibi bu aradaki boşluğa giriyorum. İlmeği aldım, dolayıp tek seferde çekiyorum. Bu ipimizi de araya alıyoruz arkadaşlar ki arada kaybolsun. Doladım. Aynı yere giriyorum. Bu ipimi araya alarak ilmeği aldım, doladım. Tek seferde çekiyorum. Desen yapıyorum. Doladım. Sıradaki iki desen arasına bakın. Arasındaki boşluğa giriyorum. Bu ipimi de araya alacak şekilde ilmeği aldım. Doladım. Tek seferde çekiyorum. Doladım. Aynı yere giriyorum. Bu ipi mutlaka araya alalım. İlmeği aldım. Doladım. Tek seferde çekiyorum. Doladım. Sıradaki iki desen arasına giriyorum. İlmeği aldım. Dolayıp tek seferde çekiyorum. Aynı yere ikinci yapıyorum. Bu şekilde. Doladım. Sıradaki iki desen arasına giriyorum. Arkadan ipini de almayı unutmuyorum. Bir. Yani iki tane çakma sık iğne sadece bu şekilde doluyoruz. Sıradaki yuvaya giriyorum. Bakın iki desen arasına bir, iki batıyorum. Sıradaki iki desen arasına bir, aynı yere 2. Doladım. Sıradaki bakın. Bir desen bir de buradaki sık iğne arasına giriyorum. Bir, iki batıyorum. İlmeğimi genişlettim. Evet sayalım 7 tane olması lazım. 3, 6, 7 tane oldu. Gördüğünüz gibi 7 tane oldu. Evet şöyle
Şimdi bakın. Bir altta sık iğneyi yaptığım yer burası. Onun bir sonraki yuvaya, yani sıradaki sık iğneye batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sık iğne yaptım. Sonra bir tane atladım. İkinciye batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Yani kaydırma tekniği yaptık. İlmeğimizi genişlettik. İkinci sırayı da tamamlamış oldum. Şöyle genişletiyorum. İyice genişletiyorum. Şöyle patiğimi bakın bu şekilde içinden geçiriyorum. Sonra ipimi şöyle çektireceğim. Evet, ikinci sıramızda tamamladık. Şöyle tekrar ipimi alıyorum. Bakın bu şekilde sağ tarafa geçiyorum. Şöyle boyutunu ayarlayın. Bakın böyle araya alacağız, yine araya alarak öreceğiz. Şöyle aldım. Son sık iğne yaptım. Bakın buradaki sık iğnenin öncesini sayıyorum. 1, 2, üçüncüye batıyorum. İlmeğimi aldım. Buradan geçirdim. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Yine sık iğne ve desen arasındaki yuvaya bu şekilde girip bu ipimi de araya alarak ilmeği aldım, doladım. Tek seferde çekiyorum. Doladım. Aynı yere giriyorum. İlmeği aldım, doladım. Tek seferde çekiyorum. Bir desen yaptım. Doladım. Sıradaki iki desen arasına bakın. Bir bu, bir bu. Onun arasına giriyorum. Arkadaki ipi de alarak bir, iki batıyorum. Doladım yine şöyle. Sıradaki iki desen arasına giriyorum. Arkadan ipimi de alıyorum. Bir, iki batıyorum. Doladım. Sıradaki ikisinin arasına giriyorum. Bir, iki. Bu kadar kolay arkadaşlar. Doladım. Sıradaki ikisinin arasına girdim. Bir, iki. Doladım. Sıradaki ikisinin arasına girdim. Bir, iki. Doladım. Sıradaki iki desen arasına. Bir, iki. Evet, doladım. Bir desen, bir de sık iğnem var. Karşımda o ikisinin arasına girerek bir desen daha yapıyorum. Bir, artırmış oluyoruz. İki, şöyle ilmeğimi genişlettim. Beraber sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oldu. Bir altta 7 taneydi. İlmeğimi aldım. Şöyle bakın. En son sık iğnemi buraya yapmışım. Bir sonrakine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yani başına dolamadan batıyorum. Sonra bir tane atladım. İkinciye batıyorum. Kaydırma tekniği. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. İlmeğimi genişlettim. Şöyle. İyice genişletiyorum. Patiğimi içinden geçiriyorum. Evet, şöyle çektirdik. Yine ipimi alıyorum. Şöyle sağ tarafa getiriyorum. Şöyle bu şekilde bakın. Mantık aynı. Saydık mı? Hatırlayamadım, kusuruma bakmayın. 3, 6, 7, 8 tane oldu desenimiz. Bir altta 7 taneydi. Evet, böyle. Burada en son buraya sık iğne yapmışım. Onun öncesinde 1, 2, üçüncüye giriyorum. İlmeğimi buradan aldım. Bakın. Şöyle çektim. Bir zincirle sıkıladım. Bu şekilde doladım. Yine sık iğne ile desen arasına. Bakın buraya batıyorum. Yine bu ipimi araya alacak şekilde. Çakma sık iğne yapıyorum. 1. Aynı yere 2. Doladım. Şöyle ipiniz çok orada geniş olduysa çekebilirsiniz. Doladım. Sıradaki iki desen arasına giriyorum. 1, 2. Bu şekilde doladım. Sıradaki iki desen arasında bu ipimi de araya alıyorum. 1, 2. Doladım. Sıradaki iki desen arasına 1, 2 batıyorum. Doladım. Sıradaki iki desen arasına 1, 2. Sıradakine 1, 2. Sıradakine giriyorum. 1, 2. Evet, anladınız artık. Şöyle 2 2 batarak sıranın sonuna geldim. Doladım.
Bakın burada son desen ve yine sık iğne arasına batıyorum. 1 2 desenimi yapıyorum. Bu sırada 9 tane oldu. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sonrasında şöyle tutuyorum. Son yaptığım kaydırma tekniği burada gördüğünüz gibi. Onun bir sonraki yuvasına sık iğne yapıyorum. Yani başına dolamadan batıyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye batıyorum. İlmeği aldım. İlmeğin içinden geçirdim. İlmeğimi genişlettim. Patiğimi içinden geçiriyorum ve ipimi çektiriyorum. Şöyle bakın. Burası biraz ileride gibi duruyor. Gördüğünüz gibi olabilir. Çünkü bakın burası şeklinden dolayı böyle. O zaman ne yapalım? 2 ileriye batalım. Burada şöyle bakın bir tanecik ileride sadece. Yine ipimi aldım. Şöyle bakın buraya batmışım en son. Bir ikinciye batıyorum ki dengelensin arkadaşlar. Arada bu şekilde dengeleyebilirsiniz. Tam karşı karşıya gitsin diye. Batıyorum. İlmeği alıp bir zincir çekiyorum. Doladım. Sıradaki bakın sık iğne ve desen arasına yine desen yapıyorum. Bir, aynı yere 2. Bu şekilde doladım. Bir, sıradaki 2 desen arasına 1 2. Evet, dengelemek için de bu şekilde yaparsınız. Bu taraf biraz ilerideyse şöyle mesela hemen sıradakine, bundan sonrakine sık iğne, bir tane atlayıp ikinciye kaydırma tekniği yapıyorduk. Hemen sıradakine sık iğne, hemen sıradakine kaydırma tekniği yaparsınız. Bu taraf ileride gidiyorsa. O şekilde yaparsınız. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. En son 9 taneydi desenimiz. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 15 tane olana kadar artırmamızı yapalım. Şöyle şuralara geleceğiz. Sonra düz bir şekilde de birkaç sıra devam edeceğiz. Sonrasını göstereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi 15 sıra 15 desen, bu şekilde 15 desen olana kadar artırmamızı yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi desenlerim 15 tane olana kadar artırmamı yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane oldu. Buraya kadar ilerledim. Şimdi düz bir şekilde devam edeceğim. Çok da ilerlemek istemiyorum arkadaşlar. Bu kısım biraz öne gelmesi lazım. Bot olabilmesi için. Yine ipimi aldım. Şöyle şuraya getiriyorum bakın. Getirdim. İpimi şöyle en son buraya sık iğne yapmışım. Bir sonraki yuvaya bakın hemen sıradaki yuvaya batıyorum. İlmeği aldım. Bir zincir çektim. Tığıma bu şekilde doladım. Buradaki yine sık iğne ve desen arasına batarak desen yapıyorum. 1 2. Evet, bu şekilde devam edelim. 1 2. Bu şekilde devam edelim. Şöyle sıranın sonuna, yani buraya kadar sonuncuyu göstereceğim arkadaşlar. Sonuncuya nasıl batacağız onu göstereceğim. 15 tane desenim olacak. Artırma yapmayacağım. Yine 15 desen olana kadar örelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Son 2 desen arasına desen yapıyorum. Şimdi bir, aynı yere ikinciyi yapıyorum. İkinciyi battım yani. Evet, burada desen, son desenle sık iğne arasına batmıyorum arkadaşlar. Buraya kesinlikle batmıyoruz. Şöyle en son buraya batmışım. Bir sonraki yuvaya, hatta aynı yere batalım bakın. Aynı yere de batabilirsiniz ki kasmasın. Şöyle sık iğne yapıyorum. Evet, sıradakine de batıyorum. İlmeği alıyorum. İlmeğin içinden geçirdim. İlmeğimi genişlettim. Yine patiğimi içinden geçiriyorum. Şimdi 11. sırayı ördüm. 10 sıra artırma yaptık. 11. sırada artırma yapmadık. Şöyle çektirdim. Yine buraya alacağım ipimi. Şöyle bakın en son
Burada sık iğnem var. Bir öncesine batıyorum. İlmeği aldım. Geçirdim. Bir zincir. Tığıma doladım. Bu sefer burada da sık iğne ve desen arasına batmayacağım. Buraya batmayacağım. Bir sonrakine. Yani iki desen arasına batarak başlayacağım. Bir burada dengeli olsun diye bu şekilde yapacağım. İki desen arasına desen yapıyorum. Bir, aynı yere ikinciyi batıyorum. Sıradaki yuvaya geçiyorum. Bir, aynı yere ikinciyi yapıyorum. Evet, iki tanesini yaptık. Yine sıranın sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Şurada yine göstereceğim nereye batacağınızı. Evet, en son iki desen arasına battım. 14 tane desenim oldu. Burada şöyle yine bu şekilde tutuyorum. Son desen ve sık iğne arasına batarak bir desen daha yapıyorum ki 15'e tamamlayayım. Bir, aynı yere ikinciyi yapıyorum. Son battığım bakın kaydırma tekniği burası, şöyle şurası, bir sonraki yuvaya batıyorum, sık iğne yapıyorum. İlmeğimi genişlettim. Yine patiğim içinden geçiriyorum. İpimi aldım. Yine sağa geçiyorum. Buraya sık iğne yapmışım. Bir sonraki yuvaya batıyorum. İlmeğimi aldım. Şu boyutuna baktım. Bir zincir doladım. Burada batarken iki desen arasına batmıştık. Şimdi sık iğne ve zincir desen arasına batacağım arkadaşlar. Hemen sık iğne ve ilk desen arasına batarak bir desen yapıyorum. Sıradaki iki desen arasına desen yapıyorum. Evet, bu şekilde oldu. Yine devam edelim. Şöyle sıranın sonunu tekrar göstereceğim. Evet, son olarak son iki desen arasına yaptım desenimi. 15 tane oldu. Şöyle son battığım yere bakın. Son sık iğnemi yaptığım yere yine sık iğne yapıyorum. Bir sonraki yuvaya da batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. İlmeğimi genişlettim. Yine patiğimi içinden geçirdim. Evet, sizinki çok ilerlediyse durdurun arkadaşlar. Çok ilerlediyse bir sıra daha yapacağız. Çok ilerlediyse siz burada bekleyin beni. Bir sıra daha yapacağım çünkü ben. Şöyle ipimi aldım yine. Hemen sıradaki yuvaya, sık iğneden sonraki yuvaya batıyorum. İlmeği aldım. Bir zincir çektim. Bu şekilde doladım. Hemen burada sık iğne ve desen arasına yapmıştım. Şimdi iki desen arasına batarak başlayacağım. Bir, aynı yere iki. Sıradaki iki desen arasına. Bir, aynı yere iki. Evet, bu şekilde devam edelim. Yine sonrasını göstereceğim sıranın sonunu. Evet, sıranın sonuna geldim. 14. desenimi yaptım. 15.'ye şöyle doladım. Desen ve sık iğne arasına batarak yapıyorum. Bir, aynı yere iki. Ve bakın son sık iğnemi buraya yapmışım. Bir sonraki yuvaya batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Evet, tamamdır arkadaşlar. Şöyle bu kısmı tamamladık. Bu şekilde terlik olarak da kullanabilirsiniz. Bir sıra sık iğne yapıp buraya sabitleyip terlik olarak da kullanabilirsiniz. Evet, şimdi sayalım kaç sıra ördük toplamda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sıra ördük yeterli. Şimdi bu arka kısmı git gel yapacağız, böyle bu şekilde git gel yapacağız.
Şöyle bir zincir çekiyorum. Şöyle bakın 1 ve 2 desen arasına batarak şöyle buraya batarak ilmeğimi buradan geçirdim. Bu şekilde doluyorum. Bir tane atlıyorum, ikinciye desen yapıyorum. Bir, aynı yere ikinciyi yapıyorum. Doladım. Bir tane atlıyorum, ikinciye desen yapıyorum. Bir, aynı yere 2. Doladım. Bir tane atladım, ikinciye desen. Bir, aynı yere 2. Doladım. Bir tane atlıyorum, ikinciye desen. Doladım. Bir tane atlıyorum, ikinciye sık iğneme desen yapıyorum. Evet, bu şekilde desen yaparak devam edelim. Şöyle şuraya kadar gelelim. Burada karşıya sabitleyeceğiz. Orayı göstereceğim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Bakın son desenimi yaptım. Burada yine bir tane atıyorum, ikinciye desen. Bir, iki. Keçe tabanınız arkadaşlar benimle aynı sayıdaysa delikleri şöyle beraber sayalım. Bakın 3, 6, 9, 12, 13 tane olmuş. Şöyle bakın. Denk geldiği yere. Şöyle bakın, burada karşıya batmışım. Şöyle şuraya batıyorum arkadaşlar. Şuraya batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. İlmeğimi genişlettim. Şöyle çeviriyorum. İç taraftan öreceğiz. Şöyle sıradaki 2 desen arasına bakın giriyorum. İlmeğimi buradan geçireceğim. Yine bu şekilde tutuyorum ilmeğimi. 2 desen arasına bakın. Sıradaki 2 desen arasına desen yapıyorum. Hatta bir zincir çekelim ki bir üst sırada buraya bir desen yapalım. Bir zincir çektim, doladım. 2 desen arasına desen yapıyorum. Sıradaki 2 desen arasına desen. İç kısımdan örüyoruz gördüğünüz gibi. Sıradaki 2 desen arasına desen yapıyorum. Evet, bu şekilde bakın öbür taraftan da aynı. Şöyle şuraya kadar, son 2 desen arasına kadar gelelim. Evet, şöyle göstereyim. Son 2 desen arasına desenimi yaptım. 12. desenim bu. Şöyle doladım. Desen ve zincir arasına bakın, buraya sabitlediğim yere 13. desenimi yapıyorum. Şöyle 1, aynı yere 2. Şöyle sıradaki 2 desen arasına sabitliyorum. Yani başına dolamadan battım. Şöyle 1, 2 zincir, ilmeğimi genişlettim, çevirdim. Bir sonraki bakın yan tarafta 2 desen arasına giriyorum. Şöyle ilmeğimi buradan geçirdim. Şöyle bir zincir çektim. Doladım. Hemen 2 desen arasına desen yapıyorum. Şöyle, hatta arkadaşlar burada artırma olacak. Bu sık iğne ve desen arasına batarak yapalım. 1, aynı yere 2. Sıradaki 2 desen arasına desen yapıyorum. 1, aynı yere 2. Evet. Bu şekil oldu gördüğünüz gibi. Yine desenlerimizi yaparak devam edelim. Şöyle son 2 desen arasına desenimizi yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, en son 2 desen arasına desenimi yaptım. Bu 13. arkadaşlar. Şimdi burada son desen ve zincir yuvasına batarak bir desen daha yapıyorum. Bu 14 oluyor. Yani bir tane artırma yapmış oluyorum. Sonra sıradaki 2 desen arasına sabitliyorum. Yani başına dolamadan batıyorum. 2 zincir, ilmeğimi genişlettim ve çeviriyorum. Sıradaki 2 desen, bakın yan taraftaki 2 desen arasına girip ilmeğimi buradan geçirdim. Şöyle bir zincir çektim. Doladım. Bu sık iğne ve desen arasına bakın buraya
Desen yaparak başlıyorum. 1, aynı yere 2. Sıradaki 2 desen arasına 1, aynı yere 2. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Sıranın sonuna, yani buraya kadar gelelim. Evet, şöyle göstereyim. Son 2 desen arasına yaptım, doladım. Yine desen ve zincir arasına 15. desenim yapıyorum. Yani bir tane daha artırma yapmış olduk. Sıradaki yan taraftaki bakın 2 desen arasına sabitliyorum. 1, 2 zincir, şöyle çevirdim. 2 desen arasına bu şekilde girip ilmeğimi buradan geçiriyorum. Bir zincirle sabitledim, doladım. Yine bu 2 sık iğne ve desen arasına desen yapıyorum. Sıradaki 2 desen arasına geçiyorum. 2. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Yine sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Son 2 desen arasına yaptım. Yine son desen ve sık iğne arasına galiba 16.'sı. Her sırada bir tane artırdık ve sıradaki bakın 2 desen arasına başına dolamadan batıyorum. İlmeğimi genişlettim. Böyle bir bakın arkadaşlar, bakın. Şöyle artık düz bir şekilde ilerleyebiliriz. Burası yeterli. Şöyle ortada 1, 2, 3, 4, 5, 6 desen kalmış. Yeterli. Şimdi ne yapacağız? Şöyle bir zincir çekiyorum. İpimi keseceğim. Bu evet, sol ayak arkadaşlar. Ay, sağ ayak, pardon. Sağ ayak arkadaşlar. Sol ayağı da aynı bu şekilde başlarsınız. Burada ipimizi bir zincir çektikten sonra keseceğiz. Makasım nerede? Evet, burada kesiyorum ipimi. Şöyle kesiyorum. Bunu içe doğru saklarız. Evet. 5 sıra ördük arkadaşlar. Toplamda bakın 1, 2, 3, 4, 5 desen ördük. Tamamdır. Şimdi bot olarak örmek istiyorsanız ipinizi kesmenize gerek yok. Yuvarlak şekilde devam edebilirsiniz arkadaşlar. Biz bu taraf, bu kısmı desen olsun diye açık bırakacağız. O yüzden şöyle bir zincir çekiyorum. Diğerini de aynı bu tarz, yani bu şekil olana kadar örersiniz. Ondan sonra sağ ayağı sağ taraftan başlayacak. Sol ayak yapılınca da sol ayak buradan başlanacak. Evet, bir zincir çektim. Şöyle bakın, burada 1, 2, 3 desen, 3 ve 4. desen arasından başlıyorum. Buraya sabitliyorum. Evet, şöyle burası ideal mi? Şuraya alayım arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4. desen. 4 ve 5. desen. Sağ ayak 4 ve 5. desen arasına sabitliyorum. Sol ayağı da göstereceğim bundan sonrasını. Böyle sabitledim. Şöyle bir zincir çekiyorum. Hatta bir zincir daha çekelim. Doladım. Aynı yere yine desen yapıyorum. Hemen aynı yere desen yapıyorum. Bir, aynı yere ikinciyi batıyorum. İpimi de saklıyorum. Doladım. Sıradaki 2 desen arasına desen yapıyorum. Bir, aynı yere 2. Bu şekilde devam edelim. Bakın. Devam edelim. Şöyle şuraya kadar gelelim. Buradan bu tarafa geçişi göstereceğim. Evet. Bakın, burada son 2 desen arasına son desenimi yaptım. Şimdi doladım. Desen ve buradaki sık iğne arasına yapmıyorum arkadaşlar. Direkt o sık iğne yaptığım yere, bakın buraya desenimi yapıyorum. Bir, aynı yere 2. Bu ipimizi de arada yürüterek saklayalım. Sıradaki 2 desen arasına geçiyorum. Bir, aynı yere 2. Evet, desen yaparak yuvalara desen yaparak ilerliyorum. Sıradaki bakın son 2 desen arasına desenimi yapıyorum.
doladım. Buradaki şuraya batmıyorum arkadaşlar. Buraya batmıyorum. Buradaki desen ve sık iğne arasına batarak devam ediyorum ki orada artma olmasın. Hangisi güzel oluyorsa o şekilde de batabilirsiniz. Buraya da batmayabilirsiniz ya da buraya batıp şuraya batmayabilirsiniz. Ve yoluma devam ediyorum. İki. Evet, şöyle bakın. Burada son iki desenim kaldı. Arasına da son desenimi yaptım. Burada şöyle 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Şöyle bakın, buradan başlamıştık. Burada bitirdik. Çevirdim. Doladım 3 zincirle. Döndük. Çevirdim. Doladım. 2 desen arasına desen yapıyorum. Bir sonraki yani sıranın sonunda bu boşluğa desen yapacağız. Evet, iç taraftan örüyorum yine. Git gel yaptığım için. Direkt yuvarlak şekilde de devam edilebilir. Öyle de farklı bir desen olur. Evet, yerleri belli artık. Artırma, eksiltme yok. Düz bir şekilde desenimizi yaparak devam edelim. Sıranın sonuna şöyle şuraya kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Son olarak son iki desen arasına desenimi yaptım. Yine doladım. Buradaki zincirle başlamıştık hani başlarken. O zincir yuvasına da son desenimi yapıyorum. Şöyle 1, 2, 3 zincir çekiyorum, çeviriyorum. Doladım, 2 desen arasına batarak desenimi yaptım. Evet, sıradaki yuvaya geçtim. Böyle sıraya geçtik gördüğünüz gibi. Sıranın sonuna gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Bakın, en son iki desen arasına yaptım. Yine doladım. Burada zincir ve desen arasına batarak son desenimi yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim, çevirdim. Doladım. 2 desen arasına desen yapıyorum. Ve yine her yuvaya desenlerimi yaparak ilerliyorum. Sıranın sonuna kadar gelelim. Tam detaylı olsun, hepsini anlatacağım arkadaşlar. Evet, sıranın sonuna geldik. Dördüncü sıramızda arkadaşlar. Şöyle son olarak desen ve buradaki zincir boşluğuna arasına girerek desenimi yaptım. Şöyle 1, 2, 3 zincir çekiyorum, çeviriyorum. Doladım. Bir sıra daha yapacağım. Dileyen daha da uzatabilir arkadaşlar. 5. sıraya geçtik. 2 desen arasına desen yapıyorum. Yoluma devam ediyorum. Evet, sıranın sonuna gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle son iki desen arasına yaptım, doladım. Son desen ve zincir yuvası arasındaki boşluğa girerek son desenimi yapıyorum. Evet, şimdi yanlış tığ almışım. Tığ değiştirdim. Evet, boyutu yeterli arkadaşlar. Dilerseniz bu yumak bitene kadar yani 2 sıra daha örebilirsiniz. Yani daha uzun olmasını istiyorsanız 2 sıra daha git gel yapabilirsiniz. Ama yeterli diye düşünüyorum ben. Şöyle burada e, burayı kapatmak için hani düğme iliği yapmak için şöyle 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bu yan tarafa giriyoruz bakın. Şöyle şuraya batarak bu desenin arkasındaki yuvaya batarak bir desen yapıyorum. 1, aynı yere 2. Sıradaki bakın buraya deseni battığım yere 1, 2. Şöyle. Şöyle şu kısım yukarıdaysa aşağıya doğru da batabilirsiniz. Şimdi doladım. Şu desenin arkasına batarak
Deseni bozmadan 1, aynı yere 2. Buradaki zincir yuvasına 1, aynı yere 2. Şöyle oldu bakın. Son olarak da alttaki bakın desenin yan tarafına batarak bir desen yapıyorum. Şöyle. Şurası olmadı sanki arkadaşlar. Şöyle yukarıda kaldı gibi ama şuraya bassam da güzel durmaz. Şöyle 1, 2, 3 zincir çekiyorum, çevirdim. 2 sıra gideceğiz. Bu ikinci sıramız. Doladım. Bu iki desen arasına desen yapıyorum. Sıradaki iki desen arasına 1, 2, sıradaki iki desen arasına 1, 2, sıradakine 1, 2, son olarak da desen ve zincir arasına desenimi yaptım. Evet. Böyle. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. 2 sıra devam ettik. Böyle bakın kapanıyor. Böyle oldu. Şimdi burada etrafını diğer ipimle yapacağım için şöyle bir zincir çekiyorum. İpimi şöyle uzun bıraktım, kesiyorum. Şöyle ipimi çektim, ilmeğimi saklayacağım. Bu aradan geçiriyorum. Şuraya da batıp bir zincir çekeceğim. Boyun ayarlayayım. Yine aradan yürütüyorum. Dışarıya çıkmasın. Evet, fazlasını kesiyorum. Evet, bitirdik arkadaşlar. Böyle. Şimdi kuzu ipimi alıyorum arkadaşlar. Farklı bir renk de kullanabilirsiniz. Aynı ipin farklı bir rengini, koyu rengini ya da siyahını da kullanabilirsiniz. Erkek için yapıyorsanız ya da açık krem de kullanabilirsiniz. Ya da benim gibi kuzu ip de kullanabilirsiniz. Patik bile de yapabilirsiniz. Sorun olmaz. Şöyle diğer tığımı alayım. İnce uçlu 4 numara bu. 3 numara tığ alayım. Şöyle bir zincir çekiyorum. Biraz uzun bıraktım ki onu saklarım diye. Şöyle arkadan başlayalım. Şöyle bakın sık iğne yapmıştık ya. Şöyle batarak şöyle araya sık iğnenin üzerine araya alacak şekilde sık iğne yapıyorum. Sıradakine geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. Sıradakine bakın bu şekilde batıyorum. Sık iğne yapıyorum. O üst kısmı da sonra gideceğiz. Böyle. Her sık iğnenin üzerine bakın bu şekilde batıyorum. Bu şekilde çıkartarak sık iğne yapıyorum. Aynı yere 2 tane batarsanız fazla olur. Böyle iyi geliyor. Bu şekilde. Evet bakın böyle olacak. Daha rahat gireyim diye ince uçlu tığ aldım arkadaşlar. Aynı tığla da yapılabilir. Evet bu şekilde tamamen etrafını gidelim. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet sıranın sonuna geldim. Şöyle göstereyim. İlmeğimi bulamıyorum. Evet şöyle. Bu fazladan ip bırakmıştım. Onu da araya alarak örüyorum arkadaşlar saklansın diye.
Evet, ilk başladığım yere batıyorum. İlmeği aldım, ilmeğin içinden geçirdim. Şöyle bir zincir, ipimi kesiyorum. Tamamdır. Şöyle fazlasını da aradan yürüterek saklayacağım. Evet, bakın ayrı bir hava kattı. Şimdi şuradan başlayalım. Buranın etrafını da yapalım arkadaşlar. Şöyle bir zincir çekiyorum. Bu kısımdan başlıyorum. Evet, burada ben şöyle diğerini göstereyim. Şöyle ben çocuk için de yaptım arkadaşlar. Göstereyim bakın. Burada kaydırma tekniğiyle yaptım. Bu şekilde de yapabiliriz. Sık iğne de yapabiliriz. Sık iğne yapınca battığın yer belli oluyor diye bu şekilde yaptım. Size bunu göstereceğim. Bakın burada da bu şekilde düğme ile yaptım. Böyle. Evet. Şöyle ne yapacağız? Bakın yan kısma batıyorum. İlmeği alıp ilmeğin içinden geçiriyorum. Batıyorum. İlmeği alıp ilmeğin içinden geçiriyorum. Batıyorum. İlmeği alıp ilmeğin içinden geçiriyorum. Batıyorum. İlmeği alıp ilmeğin içinden geçirdim. Böyle. Batıyorum. Köşeye ilmeği alıp ilmeğin içinden geçiriyorum. Böyle. Üst kısma geçtim. Battım. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Şöyle batıyorum. İlmeği alıp ilmeğin içinden geçiriyorum. Böyle. Batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Çok sıkı yapmayalım. Kasar arkadaşlar. Batıyorum tepesine. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Böyle. Onu ben 2 sıra gittim. Bir sırada bu şekilde bir sırada olur. Üzerine sonra bu gittiğimiz yerlerin bir sıra daha gidebiliriz. Böyle. Evet, bu şekilde yapalım arkadaşlar. Buraya kadar gelelim. Buradan aşağı inelim. Sonra bu kısmı şöyle aşağı inelim. Buraya kadar gelelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, alt kısma kadar geldim gördüğünüz gibi. Şöyle bir sıra daha gideceğim arkadaşlar. Şöyle güzel puf dursun. Hemen buralara sık iğne yapıyorum. Bu battığım yerlere. Yine kuzu iplerime batıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Batıyorum ki kalın dursun. Sık iğne yapıyorum. Kaydırma tekniği yapmıyorum bu sefer. Şöyle bakın. Evet, bir de ilmeğimi görsem. Evet, tamamen etrafını gidelim arkadaşlar. Bir sıra daha gidelim sık iğne yaparak. Tamamdır. Evet, tamamladım. Şöyle gördüğünüz gibi buraya kadar geldim. Burada en son bir zincir çektim, ipimi kesiyorum. Şöyle ipimizi de içe doğru saklayalım.
Evet, fazlasını kesiyorum. Evet, bitti arkadaşlar. Bu şekilde ayağa geçirince çirkin görüntü olmuyor. Şöyle açık durmuyor. Aynı böyle yan duruyor. Bu şekilde de giyilebilir. Dilerseniz şöyle şuraya düğme dikebilirsiniz. Bu düğme bayağı büyükmüş ama şöyle düğme dikip buraya ilik yapabilirsiniz. Burada olduğu gibi. Ne yaptım ben? 12 tane zincir çektim arkadaşlar. İpimi uzun bırakıp zincir çektim. Burada arkada birbirine bağladım iki ucu. Bu şekilde düğme iliği yaptım. Buraya düğme kullanılabilir. Bu şekilde düğme dikersiniz. O şekilde de kullanabilirsiniz. Farklı tarzda düğme de kullanabilirsiniz ya da cırt cırt da dikebilirsiniz arkadaşlar buraya. Ama hiç çirkin bir görüntü olmuyor. Burası böyle tarz duruyor. Hatta böyle ayrık da durmuyor. Giyince ayakta yine bu şekilde duruyor. Böyle. Evet, şimdi size sol ayak nasıl yapılır onu anlatacağım. Ne yapacağız? Aynı şekilde başlayacağız arkadaşlar. Aynı şekilde başlayacağız. Şu bilek kısmında ipi koparmıştık. Buradan başlamıştık ya. Oraya gelene kadar öreceğiz. Şöyle hatta başlangıcını göstereyim. Yine aynı şekilde bakın. Ne yapmıştık? Ortada 3 tanesini 3 batmıştık. Şöyle şuradan yine bu ortada 3 taneye 3 batmıştık. Sağa doğru ilk delikten buradan yine başlayalım şöyle. İpim de bu kadar arttı arkadaşlar. Bir yumaktan bu kadar arttı. 2,5 yumak gidecek toplamda. Şöyle bir zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde yaparsınız arkadaşlar. Sol ayağa da 2 aynı yere üçüncüyü batıyorum. Sıradakine 3 batacağım. 2 tanesine daha 3 batacağım. Sonra her birine 2 batarak devam edeceğim. Topuk ortasında bir tanesine 3 batacağım. Sonra 2 batarak tamamlayacağım. Sonra çakma sık iğne yapacağım. Dediğim gibi videoyu geriye alın. Bu kısmı, bu arka kısmı 5 sıra 5 sıra mı örmüştük? 1 2 3 4 5 sıra örmüşüz. 5 sıra ördükten sonra ipimizi koparalım. Sonra onun sol ayağın sol tarafında, yani burada olacak açık kısmı, sağ ayak sol ayak bu tarafta olacak. Buradan başlamayı size göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi sol ayağımı da ördüm. Burun kısmını yaptıktan sonra bu arka kısmı 5 sıra ördüm. Buraya sabitledim. Şöyle ilmeğimi genişlettim arkadaşlar. İçinden patiğimi geçirdim. Şimdi sol ayak için bakın buradan başlayacağız. O yüzden dediğim gibi ipimi koparmadım. Şöyle çeviriyorum. İçten başlayacağız. Şöyle hatırlarsanız 4 ve 5. desen arasına sabitlemiştik. Şöyle desenlerimi sayıyorum. Hatta bu dıştan sayalım. Şöyle bakın. 1, 2, 3, 4 ve 5. desen arası, bakın burası. İçeriden başlayacağız. Şöyle çeviriyorum. İçeriden de sayalım isterseniz. Bakın 1, 2, 3, 4 ve 5. desen arasına girdim. İpimi böyle buraya alıyorum. Dilerseniz kesebilirsiniz. Böyle örerken üzerini saklarız diye ben kesmedim arkadaşlar. Çünkü oraya kadar öreceğiz geri. Şöyle bir zincir çekiyorum. Hatta 2 zincir daha çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yere desen yapıyorum. Evet, sol ayağı da bu şekilde örersiniz. Her yuvaya desen yaparak ilerleyelim. Evet, desenlerimizi yaparak şöyle buraya kadar gelelim. Buradan geçişi göstereceğim. Evet, şöyle burada son 2 desen arasındayım. Şöyle buradan bakalım arkadaşlar. Buraya burada karşıya sabitlediğim yere batacağım. Şöyle şuraya. Tersten yaptım, daha kolay. Hani bu sıra diğeriyle aynı şekilde olsun diye iç kısımdan başladım arkadaşlar. Evet, şöyle sıradaki yuvaya yine desen yapıyorum. Desen yaparak ilerliyorum. Kamerayı da çok kaldırmışım. Kendim bile göremedim. Evet, şöyle desen yaparak ortada uç kısımda 6 tane desenimiz vardı hatırlarsanız. Onların arasını örüyorum.
Şöyle bir bakıyorum. Son iki desen arasına yaptım, doladım. Şöyle burada da burada sık iğneyi yaptığım yere, bakın karşıya sabitlediğim yere batıyorum. Doladım. Burada da iki desen arasına geçip desen yapıyorum. Bu ipimi de araya aldım, saklıyorum. Evet, gördüğünüz gibi son bir desen kaldı. Dönüş yapacağım. 3 zincir çekiyorum ve çeviriyorum. Doladığım bu iki desen arasına desen yapıyorum. Bir üst sırada hatırlarsanız buraya sıranın sonunda desen yapacağız. Evet, artık batacağımız yerler belli arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz. İki desen aralarına desen yapıyoruz. Kaç sıra? 5 sıra örmüştük hatırlıyorsam. Yanlış hatırlamıyorsam. İkinci sıradayız. Şöyle sayalım yine de. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 5 sıra öreceğiz arkadaşlar. 5 sıra ördükten sonra buraya geleceğiz. Buradan aşağıya ineceğiz. Sonra yukarıya çıkacağız. İpimizi kopartacağız. Bu dediğim gibi kuzu ipiyle yaptıysak diğerini de aynı şekilde kuzu ipiyle etrafını gideceğiz. Önce taban kısmını, sonra üst kısmı, bunu yaptığımız gibi gideceğiz. Karıştırırsanız arkadaşlar bu bölümü yaptığımız kısma dönün. Aynı şekilde örersiniz arkadaşlar. Ben de bunu tamamlayacağım inşallah. Sonra bu akşam tamamlayacağım. Artık bugün biraz mola vereceğim arkadaşlar. Evet, böyle gördüğünüz gibi çok tatlı, çok şirin bir bot. Böyle hazır gibi duruyor gördüğünüz gibi. Böyle. Evet, şöyle de küçük yaptım arkadaşlar. Bunu biraz daha uzun ördüm üst kısmı. Bunun videosunu çekmedim. İstek olursa çekebiliriz. Böyle düğme iliği yaptım buna lazım olur diye. Böyle ailecek böyle örüp kombin yapabilirsiniz. Kendinize, eşinize, çocuklarınıza, kızınıza, oğlunuza. Renk hangi rengi beğeniyorsalar o renkle örebilirsiniz. Örüp satabilirsiniz arkadaşlar. Çok gidiyor bu aralar, en çok istek alan panduf bot. Böyle. Daha uzun da örebilirsiniz. Daha kısa da, hatta bu kısmı yapmayıp direkt yuvarlak şekilde de şurayı biraz daha alçak tutup örebilirsiniz. Ya da daha büyük yapıyorsanız arkadaşlar, erkekler için yapıyorsanız 2 sıra fazla örersiniz. Artırmayı 2 sıra fazla yaparsınız. Sonra 4 sıra düz bir şekilde devam edersiniz. Arka kısmı örersiniz. Ya da daha küçük yapmak istiyorsanız 36-37 için bir sıra eksik yaparsınız. Artırmayı da bir sıra eksik yaparsınız. O şekilde ayarlayabilirsiniz. İnşallah daha güzel modellerde buluşmak üzere. Sizi çok seviyorum. Yorum ve beğeni yaparak desteklerinizi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.